Teknolojiden hepinize merhaba. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Ben Muratcan Safyürek. Bugün Spotify'da şarkı paylaşmayı, sadece Spotify değil, işte TikTok müzik, Instagram müzik, Deezer, Apple müzik gibi platformlarda şarkı paylaşmayı hem de ücretsiz bir şekilde paylaşmayı göstereceğim. Bakın bu benim Spotify profilim. Daha önce kendim için, arkadaşlarım için birçok şarkı paylaştım. Zaten daha önce kanalda da Spotify şarkı yükleme videosu çekmiştim. 50.000 kadar izlendi. Bu biraz daha günceli ve detaylısı, daha doğrusu günceli olacak, yani aynı detaylar olacak ama daha kaliteli çekmeye çalışacağım. Bunun için ihtiyaç duyduğum site sounddrop.com. Sound drop şeklinde, hani bu sound'un ve drop'un D'lerini ortak kullanmışlar, tek D şeklinde. Sounddrop.com'a girdikten sonra Sync Up Free diyerek hemen ücretsiz kayıt olacaksınız. İlerleyen adımları da gördüğünüzde basit bir şekilde herkesin Spotify'da şarkı paylaşabileceğini göreceksiniz zaten. Buraya gelmeden önce hemen yeni kanalımın reklamını yapmak istiyorum sizlere. Bir de kişisel gelişim kanalı açtım teknoloji kanalının yanında. 2021 itibariyle, yani bir ay, yani 20 gün sonra video paylaşmaya başlıyorum ve her hafta 2 yeni video, kişisel gelişim, girişimcilik, işte kendinizi geliştirmeyi, başarıyı vesaire seviyorsanız takip etmenizi öneririm. Bir de bu kanaldaki videolarım kamera karşısında yüz yüze olacak. Beni de bu şekilde daha iyi tanımış olursunuz. Açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz bu kanalın. Hemen gelip böyle abone olup pusuya yatabilirsiniz. Hatta şöyle bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlerseniz bir video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada 2021'e girmeden 2021'de yapmanız gerekenler tarzında bir video gelecek. Müthiş bir şey. Onu da takibe alın, yani bu kanala, o yüzden takip etmenizi öneririm. Reklamı geçtik. Şimdi Sounddrop'a geri döneceğiz. Sounddrop'a geri dönmeden önce size Spotify'ın mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü birçoğunuz çok farklı düşünüyor. Böyle Spotify'ı işte ne bileyim Instagram'da fotoğraf paylaşmak ya da ne bileyim Facebook'ta bir şey paylaşmak gibi ya da YouTube'a video yüklemek gibi bir şey zannediyor. Spotify bambaşka bir şey. Yani ben buraya tık diye videoyu yükleyemiyorum. Onu bir şirkete gönderiyorum. Tabii ki ücretsiz, anlatacağım nasıl olduğunu. Ama şirket benim kim olduğumla hiç ilgilenmiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Sizin haberiniz var mı bilmiyorum. Türkçe rap piyasasını takip ediyorsanız Ceza ve Sagopa küsler ve onlar küs olmasına rağmen geçen sene, yıllar önce yaptıkları bir şarkı Ceza ve Sagopa'nın Spotify profiline yüklendi. Bu şarkıları asla Ceza ya da Sagopa yüklemedi. Ona rağmen profillerine yüklendi. Bunun yanı sıra aynı şekilde Şehinşah ve Kontkar kavgalı olmasına rağmen onların beraber yaptığı Kaçarsa Vur isimli şarkı yine geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu geçtiğimiz sene Şehinşah ve Kontkar'ın yine Spotify profiline yüklendi. Bunu rastgele birileri yaptı. Bunu siz bile yapabilirsiniz. Tabii ki daha sonra davalık vesaire olabilirsiniz başkasına şarkı yüklediğiniz için. O çok ayrı bir konu ama teknik olarak yapmanız mümkün. Bunun başka bir örneğini göstereceğim. Kontra diye bir şarkıcı var. Rapçi var. Bakın bunlar hep Kontra'nın şarkıları. Bakıyoruz Kontra'nın şarkıları. Şurada bir yerde, neredeydi ya? Bulunduğu albüm diye bir şey var. Burada da Kontra'nın feat attığı sanatçıların albümleri var. Ama bakın burada alakasız 2 tane albüm var. Birini açayım, hemen size göstereyim. Hatta ikisini açayım. Bunun ikisinin de Kontra ile hiçbir alakası olmamasına rağmen adamlar feat'e Kontra yazarak Kontra'nın profiline bu şarkıyı yayınlatmış. Siz bu videoyu izlediğinizde, gelip baktığınızda muhtemelen Kontra bunları kaldırtmış olacak. Belki de o sırada başka birisi Kontra'nın profilinde başka bir şey yayınlamış olacak. Siz onu göreceksiniz. Bunu arada bir sevdiğiniz sanatçıların profilini kontrol edin. Herkese yapıyorlar, onu söyleyeyim. Yani Spotify'ın çalışma mantığı bu şekilde. Birazdan daha detaylı öğreneceksiniz. Bunu bu şekilde göstermek istedim. O zaman Sounddrop'a geri dönüyoruz. Geldik. Sync Up Free diyerek kayıt olduk. Kayıt olurken de işte klasik adım, soyadım, e-mail adresim ve şifrem şeklinde kayıt oluyorum. Kayıt olduktan sonra login kısmından giriş yapacağız bu siteye. Hemen ben mevcut hesabımla siteye giriş yapacağım ve sizle birlikte bir şarkı yayınlayacağım. Burada şarkının kendisi burada. Bu da kapak tasarımı. Bu arada bakın, şu kapak tasarımlarını hep ben bir site üzerinden birkaç saniyede ücretsiz bir şekilde yaptım. Onun da videosu şurada, açıklama kısmına da koyarım. Bakın burada. Eğer kapak tasarımlarınızı yapmak istiyorsanız profesyonel bir şekilde ve ücret ödemeden bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bunun dışında SoundCloud'a şarkı yüklemek için de şu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoları hep kanalın açıklama kısmında vesaire kanalda bulabileceksiniz. Şimdi hemen geri dönüyorum Sounddrop kısmına. Kontra ile işimiz kalmadı. Kontrayı kapatalım. Kontra'nın profili nerede?
Tamam, kontrayı kapattık. Bunun dışında şurada sekme açmışım, onu da göstereyim. Bakın buraya neden böyle bir şey yazdım? Şimdi siz mesela müzik yapmaya yeni başladınız, bir isim buldunuz ya da yeni isim bulacaksınız. Burada ismi belirlerken gelip Spotify'da öyle bir sanatçı var mı yok mu diye bakmanız önemli bir nokta. Bakın bunu nasıl yapacaksınız? Spotify ve belirlediğiniz isim. Mesela Spotify Ali yazdım. Hemen bakalım. Bir tane artist profili çıktı Google'da. Ali diye bir sanatçı var. Daha doğrusu bir profil var. Siz şimdi Ali isminde şarkı yayınlarsanız o şarkı yeni bir profil yerine buraya düşecektir. Yani siz istediğiniz kadar özgün olun, farklı bir insan olun. Daha önce bir insan Ali isminde şarkı yayınlamaya başladıysa siz onun kaderine ortak olup onunla aynı profili paylaşmak gibi bir durumda kalacaksınız. O yüzden daha önce hiç kullanılmamış bir isim bulmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bakın Ali yazdım, bir sürü şey var. Yani bunu benim bizzat bir arkadaşım yaşadı. Bir isimle şarkı yayınlamaya başladı. Sonra bir baktı profilde başka şarkılar var. Sonra ben ona dedim ki tabii ki bu böyle bir isim varmış zaten. Yeni bir isim bulalım sana ve yeni bir isimde devam ettik onunla birlikte. Bu da önemli bir detay. Şimdi Soundtrap'a geri döndük. Giriş yapmış olmam lazım şuradan. Şu şekilde bir arayüzü var. Start kısmının altında Assets kısmına geliyoruz. Şimdi bir şarkı yayınladığınızda şarkı bir parça da olsa 10 parça da olsa bunu bir albüm olarak yayınlıyorsunuz. Yani buradaki sistem o, albüm oluştur diyorsunuz. Tabii ki bir tane yayınladığınızda o solo şekilde yayınlanıyor. Ama burada yeni albüm oluştur diyerek oluşturacaksınız. Asset kısmına geldik. Burada yayınladığım daha önceki şarkılar var. Actions dedik. Create new album dedik. Buradan birinci sayfada kapak tasarımımızı yükleyeceğiz. Artıya basarak hemen bilgisayarımızda yüklü olan şarkı kapak tasarımımızı seçeceğiz. Hemen ben de kendi klasörüme geliyorum. Şurada. Ve kapak tasarımımı seçiyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Bunun boyutu minimum 1400'e 1400 şeklinde olur. Ben 3000 çarpı 3000 şekilde tasarlıyorum. Zaten maksimumda 3000 çarpı 3000 şeklinde tasarlanabiliyor. Kapağı yükledikten sonra buradan dili seçiyoruz. Şarkımızın dilini seçeceğiz. Şarkı sözleri Türkçe olduğu için ben Türkçeyi seçiyorum. Buradan title kısmına şarkımızın ismini yazacağız. Şarkı ismim Deli Doktor. Sonra aşağı ineceğiz. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Geliyoruz. Burada da Artist Name diye bir şey var. Buraya ilk defa geldiğinizde mesela bir isim uydurdum şu an. Murat X diye. Bunu ilk defa oluşturduğunuzda, bu arada Murat diye bir sanatçı olsa da siz bu üyelikte ilk defa oluşturduğunuz için add as new diyerek bu sanatçıyı kaydediyorsunuz. Bunu kaydederken şu şekilde uyarı yapıyor vesaire. Ekle diyorsunuz ve Murat'ı eklemiş oldunuz. Şimdi ben yeni şarkı eklediğinizde her seferinde M yazdığınızda Murat otomatik çıkacak ve Murat'ı seçeceksiniz. Mesela bakın Mad Blooded'da benim daha önceden şarkısını yayınladığım bir arkadaşım otomatik çıktı. Tabii ben şu an Psychoba'yı seçeceğim. Şarkı Psychoba'ya, yani benim şarkıcı karakterime ait olduğu için. Buradan Psychoba'yı seçtim. Şimdi burada diyelim ki bu şarkı bir feat parça. Yani bu şarkıda sizle beraber düet yapan başka birisi var. O zaman burada add other K artist diyeceksiniz. Buradan featuring'i seçeceksiniz ve o artistin ismini ekleyeceksiniz. Ben buradan hemen Matlex'i ekliyorum. Buradan bir tane daha ekleyebilirim. Atıyorum Contra. Eklemeyeceğim tabii, onu sileceğim de. Mesela diyelim Matlex ve Contra ile, şuraya yanlışlıkla tıkladım, bunu kapatıyorum. Matlex ve Contra ile beraber yaptıysam şarkıyı bu şekilde onları ekleyebiliyorum. Hemen Contra'yı siliyorum. Gördüğünüz gibi bir feat parça oluştu. Feat yoksa zaten eklemenize gerek yok. Solo kendi parçanızı da bu şekilde yayınlayabilirsiniz. Aşağı iniyorum. Şarkımın türünü seçiyorum. Buradan hemen hip hop seçtim. Hop, çıkması lazım. Evet, hip hop rap kısmını seçtim. Buradan ikinci bir seçenek de seçebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada birçok müzik tarzı var. İşte mesela gangsta rapi ya da ne bileyim işte alternatif rapi vesaire seçebilirim. Hadi gangsta olsun. Bunu yazdıktan sonra copyright kısmına öncelikle şarkıyı yayınlayacağımız tarihi yazıyoruz ve daha sonra uydurduğumuz bir label ismi olabilir ya da işte direktmen kendi ismimizi yazabiliriz. O kadar da önemli değil. Şu şekilde. Ya da buraya işte ne bileyim
Hatekno falan da işte Hanimiş Teknoloji'nin kısaltması yazabilirim. Çok da önemli değil burası. Ya da işte Koba Records vesaire. Yani burayı uydurabilirsiniz hayali. Arkadaşlarınız şarkıya baktığında ve şu şekilde bir stüdyoda vesaire yayınladığını düşünecek ama siz yazmışsınız, kafanızdan uydurmuşsunuz yani. Çok da önemli değil orası. Şimdi bunu yaptıktan sonra daha önce yayınlanmış şarkıyı onun UPS koduyla birlikte burada tekrar yayınlamak isterseniz kullanabilirsiniz ama biz yeni bir şarkı yayınlayacağız, o yüzden no dedik. Bu bir kayıt şirketiyle mi kaydedildi? Buna da aynı şekilde no deyip de yayınlayabilirsiniz ya da yes deyip hayali bir kayıt şirketi uydurup detaylara bunu da ekleyebilirsiniz. Burada tekrar UPS koduna sahip mi bu şarkı diyor. Yani bir şarkı yayınlandığında uluslararası bir kod verir. Bize birazdan uluslararası bir kod verecek. Buna da no diyoruz. Yeni yayınlayacağımız için şarkıyı no diyerek geçiyoruz. Next diyoruz bu sayfayı. İkinci sayfaya geçeceğiz. İkinci sayfada burada benim daha önce yayınladığım şarkılar var tabii ki. Buradan upload a new track diyerek bilgisayarınızda yüklü olan şarkıyı yükleyeceksiniz. Hemen ben upload new track diyorum. Ve şuradan hop şarkımı seçeceğim. Tıklıyorum. Burada şarkımı buldum ve ekledim. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta şarkının WAV formatında olması lazım. Yani şarkı MP3 ise buraya yükleyemezsiniz. Ama çok hızlı bir şekilde MP3'ü WAV'a çevirmenin de bir yöntemi var. Onu da Audacity programıyla yapıyoruz. Şöyle daha önce zaten Audacity'nin de videosunu çekmiştim. Bunu da açıklama kısmına bırakacağım. Basit bir program. Hemen size nasıl WAV dosyasına çevirebileceğiniz MP3'lerinizi göstereceğim. Bu siteye yani hiçbir şekilde MP3 yükleyemezsiniz. O yüzden Audacity gibi basit bir program gerekiyor. Hemen dosya diyeceksiniz, aç diyeceksiniz. Masaüstü ya daha doğrusu nereye koyduysanız şarkınızı buradan bulacaksınız. Hemen bulayım. Şarkımı bulduğum gibi şarkı buraya gelecek. Evet, şarkı geldi. Geldikten sonra dosya dışa aktar ve WAV olarak dışa aktar dediğinizde şarkıyı WAV'a çevirmiş olacaksınız. Kaydet dediğimde hop zaten böyle bir şey var diyor. Fark etmez, evet diyeyim. Burada işte sanatçı adı falan, buraları doldursanız da olur, doldurmasanız da. Tamam dedikten sonra şarkıyı WAV'a çevirmiş olacaksınız. Çevirdiğiniz WAV'ı SoundDrop'a yükleyebilirsiniz. Hemen bu arada programın direkt indirme linkini de ben açıklama kısmına bırakayım ki işiniz kolaylaşsın. Diğer videoyu gidip izlemek istemezseniz. Buradan şarkının dilini tekrar seçiyoruz. Sözlerin dilini. Ve şarkı ismini tekrar buraya yazıyoruz. Çünkü demin aslında ilk başta albüm ismini yazdık ve albüm dilini seçtik. Şimdi de şarkı ismi ve şarkı dilini. Buradan birden fazla şarkı yüklersek o bir albüm olacak ve bu da içindeki şarkılar olacak. Tek tek şarkıların isimlerini vesaire gireceğiz. Yani buranın detayı o. Burayı da yazdık. Artist name'i vesaire. Okey. Şimdi burada explicit lyrics diye bir şey var. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yani küfür ve şiddet olduğunda şarkınızda, şarkı sözlerinde küfür ve şiddet varsa yes'i işaretliyoruz. Yoksa no'yu işaretliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, hemen tasarımlara geri dönüyoruz. Eğer siz tasarımınıza şu etiketi ekleyip, bakın bu da aynı etikettir. Yani bu etiketin tasarımdaki halidir. Şimdi tasarım açılırsa bakın. Eğer siz tasarımınıza parental logosu koyduysanız ve gelip buradan no'yu işaretlediyseniz şarkıyı incelerken size geri dönüş yapacaklar. Şarkıyı bu şekilde yayınlayamayız çünkü burada işte küfür şiddet yok deyip tasarımınızda küfür şiddet var diyorsunuz. Kendinizle çelişiyorsunuz diyorlar. O yüzden eğer tasarıma koyduysanız burada da koyun. Eğer tasarıma koymadıysanız burada da koymayabilirsiniz. Bu arada burada yes deyip tasarıma koymasanız da olur. O da ayrı bir konu. Yani buraya yes dediniz diye tasarıma koymak zorunda değilsiniz. Ama buraya no dediyseniz tasarıma asla koyamazsınız. Burada işte şarkı nedir diyor. Bu bir cover mı vesaire. İşte topluma mal olmuş bir şarkı mı falan işte gibi. Yoksa sizin yeni bir orijinal şarkınız mı? Burada tabii ki orijinal şarkı diyoruz. Cover'ı vesaire seçince zaten yayınlamanıza izin vermeyecektir. Buradan orijinal şarkıyı seçiyoruz. Otomatik claim'de bunu seçtiğinizde şarkıyı sizin adınıza her yerde korurlar, telif haklarını vesaire.
Bu yüzden bunu işaretliyoruz. Burada işte detaylı bilgiler vesaire, siz de girmek isterseniz girebilirsiniz. Burası da çok önemli bir detay yok. Şarkı sözlerini eklemek isterseniz bu Instagram müziği vesaire şarkıların otomatik sözleri oynamasıyla alakalı bir opsiyon da sağlıyor. Tabii ki Türkçe sözleri genelde optimize etmiyorlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben çok şarkı sözlerini eklemiyorum. Bunları bu şekilde girdikten sonra next diyorum. Buradan şarkıda kimin ne kadar hakkı olduğunu vesaire ekleyebilirsiniz. Mesela hemen Psycho Boy'u ekliyorum. Yazar bir şeklinde. Hop. Ve diyorum ki şarkının yazarı. Buradan %50 veriyorum. Add another writer diyorum. Metlex diyorum. Burada gelirlerin bölüşümünde vesaire işinize yarayabilir diye. Ona da other writer diyorum. Ona da %50 veriyorum. Bu oranları %100'e tamamlamanız lazım. Yani bir kişiye verecekseniz o zaman 100 yazmanız lazım. Şimdi buna mesela 40 yazarsam %10'u ne yaptın diye bana uyarı verecektir. Yani o yüzden bunu söyledim. Hemen burada da bunu da save'liyorum ve devam ediyorum. Next diyorum. Hemen burada da next diyebilirim. Yine o payın devamıyla alakalı. Ödemeyi nereden alacağı vesaire. Buradan bakın. Şarkının ön izlemesini yapıyorum. Featuring girmişim Metlex olarak. Şarkı ismine Deli Doktor yazmışım. Ana sanatçıya Psycho Boy yazmışım. Telif haklarına da şu şekilde 2020 MCS yazmışım. Burada da aynı şeyler, writer'lar vesaire, explicitlik gibi detaylar bulunuyor. Bunu da geçtikten sonra approve diyorum. Buradan şarkınızı da oynatıp da bir ön izlemesine bakabilirsiniz. Doğru sesimi yükledim diye. Tüm bunları yaptıktan sonra Send Relates to Stores Services diye telaffuzuma lütfen takılmayın. Buradan Distribute Now kısmına tıklıyorum ve şarkıyı tüm platformlarda yayınlamak üzere dağıtacağım şimdi. Buradan seçeceğim. Select All diyerek hepsini seçebilirim ya da herhangi birini eleyebilirim. YouTube Müzik, Spotify, işte TikTok vesaire. TikTok nerede? TikTok şurada. Facebook, Instagram kısmı da burada. Bunları da seçmeyi unutmayın. Tüm hepsini seçtikten sonra buradan as soon as possible'ı seçersek mümkün olduğunca en yakın tarihte yayınlanacaktır. Yani bunu demiştik, aynı anda yayınlanmıyor. Bunu önce inceliyorlar. Bu yoğunluğa göre 3-4 gün, 5-6 gün, 10 gün bile sürebiliyor. Onu size söyleyeyim. Bunu bu şekilde seçebiliriz. Ya da belli bir tarihte yayınlamak istiyorsak o tarihi seçebiliyoruz. Ama burada da tabii ki eğer mesela şarkıyı 1 ay sonra yayınlamayı düşünüyorsanız ya da 15 gün sonra yayınlamayı düşünüyorsanız hemen o 15 gün sonraki süreci seçebilirsiniz. Ama şarkıyı 2 gün sonra yayınlamak istiyorsanız buradan 2 gün sonrasını seçseniz de o şarkı 2 gün sonra yetişmeyecektir. Bunun bilincinde olun. Yani ona göre seçin bunları. Hemen ben bu seçeneği seçip ve tüm dünyada dağıt kısmına da yes deyip buradan send diyerek şarkımı göndereceğim. Gönderirken işte şarkının bana ait olduğunu vesaire hepsini onaylıyorum ve buralarda yayınlanacağını onaylıyorum şeklinde bir yazı geliyor ve onu da onaylayıp gönderiyoruz. Evet, gönderdik. Gördüğünüz gibi şarkı şu an dağıtım için incelemeye gitti. Tüm platformlar bu şarkıyı inceleyip eğer bir sorun yoksa yayınlayacaktır. Eğer bir sorun olursa size geri dönüş yapıp bunu düzeltmenizi isteyeceklerdir. Tekrar assets kısmından bu şarkıyı da yönetebileceksiniz. Evet, bu videodan bu kadardı. Bu video sayesinde şarkınızı yayınlayabilirseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı şekilde bir sorun yaşarsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Hanimiş Teknoloji ve Muratcan Safyürek YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.